Birilerini eleştiriyor olabilir. Hatta senden ümidi kesilmiş de olabilir. Bu eleştirilen annen babansa, ailense, arkadaşlarınsa bunlar kendi eleştirmeleri yetmiyor. Biliyorsunuz başarısızlığın bir formülü var. Başarısızlığın bir yolu var. O ne? Bilge diyor ki elbette sorabilirsin. Ya diyor ben çok merak ederim. Bu din ne işe yarıyor? Yıllardır ilk insandan bugüne din var ama savaşlar devam ediyor. Kötü insanlar her yerde var. Ahlaksızlar her yerde var. Güzel dostlar merhabalar. Başımıza gelen her şey, karşımıza çıkan her şey bizim güzelliğimiz için, bizim iyiliğimiz için. Ve bir kısım insanlar bunun farkındadır ve acıyı bala ederler. Sıkıntılardan kahramana dönüşürler. Bir kısım insanlar da kurban rol oynarlar, kurbanla geçinirler. Kurban olmakla hava atarlar. Ben deveyim derler, ne yükler taşıyorum derler. Senin gibi bir kısım insanlar da acıyı bal eğlerler ve kahraman olurlar. Karşımıza çıkan her şey bizden dolayıdır güzel dostlar. Peki acıyı nasıl bal eğleriz? Mesnevi'de geçen güzel bir hikaye var güzel dostlar. Basit bir hikaye ama güzel bir hikaye. Çok mesaj veriyor. Bir gün bir çiftçinin eşeği bir kuyuya düşüyor. Kuyuya düşüyor ve eşek korkuyla bağırıyor, ağlıyor, anırıyor. Çiftçi de eşeği kuyudan çıkartmak için her şeyi yapıyor. Kuyudan çıkartmaya çalışıyor, uğraşıyor, mücadele ediyor ama ümit yok. Bakıyor ki çıkartamayacak, bu defa züğürt tesellisine gidiyor çiftçi. Ya diyor zaten eşek yaşlıydı ve hastaydı ve yaralıydı. İyisi mi diyor, komşuları da çağırayım bunu buraya gömelim. Ve komşularını da çağırıyor güzel dostlar. Komşuları birer kürek alıyor ellerine ve geliyorlar kuyunun yanına ve eşeğin üstüne kum atmaya başlıyorlar. Eşek daha fazla bağırmaya, daha fazla ağlamaya başlıyor. Korkuyla daha fazla anırmaya başlıyor. Daha yüksek sesler çıkartmaya başlıyor. Ve hem çiftçi arkadaşlar hem de komşuları eşeğin üstüne birer ikişer kumlar atmaya başlıyorlar. Bir müddet sonra bakıyorlar ki ses kesiliyor. Eşek ilk önce bağırıyordu, ağlıyordu. Şimdi ses yok. Sonra ne oldu acaba diye kuyunun içine bakıyorlar. Bakıyorlar ki arkadaşlar eşek her gelen kumda bir silkeleniyor ve silkelendiği zaman kumlar aşağı dökülüyor ve onu kendisine eşek basamak yapıyor ve yukarıya çıkıyor. Her kum atıldığında eşek silkeleniyor ve yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Hayatın kendi doğasında var değil mi güzel dostlar? İstesek de istemesek de eşek bunu akıl edemez değil mi? Ama hayatın doğasında var. Hepsini yukarıya doğru çıkartacak. Hepsini büyütecek. Sen istesen de istemesen de büyütecek. Hayat böyle. Hayat böyle kurgulanmış. Her şey büyüyor. Çiçekler büyüyor. Bebekler büyüyor. Her şey büyüyor. Her şey büyümeye göre kodlanmış. Büyümeye göre kurgulanmış. Nehir denize dönüşüyor. Deniz okyanusa dönüşüyor. Daima büyüyecek güzel dostlar. Sistem bile, evren bile büyüyor. Sen de büyüyorsun. Maddi manevi her şeyin büyüyor. Ve büyümek için de devamlı fırsatlar veriliyor bizim elimize, imkanlar veriliyor. Çiftçi ve komşular güzel dostlar kum atmaya devam ettikçe eşek silkeleniyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Silkeleniyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Aslında formül basitmiş değil mi? Bir problem geldiğinde birisi sana taş attığında silkelen ve yukarıya doğru çık. Hani Hazreti Meryem'e de Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ithaf var biliyorsunuz. O doğum yapacağı sırada o kadar acılı, o kadar sıkıntılı ki diyor ki keşke bu anları göreceğime ölseydim dediği bir anda Allah ona nasıl hitap ediyor güzel dostlar? Nasıl hitap ettiğini biz Kur'an'dan okuyoruz. Diyor ki oradaki hurma ağacının dalını silkele ve oradan dökülen taze hurmaları ye. Orada da bir silkele. Ve güzel dostlar eşek her gelen kumda silkeliyor. Bir adım yukarı bir adım yukarı derken kuyunun üstüne doğru çıkıyor ve çiftçinin ve komşularının yanından koşarak uzaklaşıyor. Hikaye çok basit ama mesajı çok güzel. Diyor ki bize sana bu hayatta birileri taş atıyor olabilir. Birileri seni eleştiriyor olabilir. Hatta senden ümidi kesilmiş de olabilir. Bu eleştirilen annen babansa, ailense, arkadaşlarınsa bunlar kendi eleştirmeleri yetmiyor. Civardaki insanlara, işte komşularına, ailelerine, diğer akrabalarına haber verip ya bizim çocuk bu duruma geçti, bizim adam böyle bir duruma geçti. Ben bir iki kum atıyorum, taş atıyorum yetmiyor. Biraz da siz kum atın, biraz da siz taş atın diyebilir. Hatta bunu sen de diyebilirsin. Ya ben şöyle perişanlıklar yaşadım, şöyle aptallıklar yaptım. Kendi kendine, kendini de eleştiriyor olabilirsin. Hatta yetmeyip bunu başkalarına da duyurabilirsin. Ve insanlardan gelen bu taşlar, yani bu kendi inançlarımız da olabilir güzel dostlar. Bu taşlar bizim inançlarımız da olabilir. Yani ben değersizim inancı, ben beceremem, ben zaten şanssızım gibi inançlarımız da olabilir. Ve bunlar bize devamlı geliyor güzel dostlar. Hep geldi, hep de gelmeye devam edecek. Sır basitmiş değil mi? Formül basitmiş. Silkelen ve bir adım at. O zaman acıyı bal eğleyebilirsin. O zaman sana dertli görünen şeyi sana bir derse, sana bir mükafata, seni yükseltecek bir basamağa dönüştürebilirsin. Eğer bunu dönüştürebilecek gücün var mı? Bütün mesele o. Biliyorsunuz başarısızlığın bir formülü var. Başarısızlığın bir yolu var. O ne? Vazgeçmek. Başarılı insanların hikayeleri, başarısız insanların mazeretleri var. Birileri okum atıldı, okum atılmayı, taş atılmayı mazeret yaparken birileri okum atılmayı, taş atılmayı kendi hikayelerinin basamakları, kendi hikayelerin olguları şeklinde el alır.
Köyleşme romanını biliyor musunuz güzel dostlar? Köyleşme romanında da aynı bunun gibi bir örnek var. Yazar romanı yazacak, odaklanmış, tamamen kendisini oraya verdiği sırada hizmetçi giriyor içeriye. Hizmetçi giriyor ve gerekli gereksiz bir kısım şeyler soruyor. Ve yazar diyor ki, aptal kadın diyor. Yani yazar öyle diyor arkadaşlar. Ben demiyorum. Bir Hazreti Rabia içinde adamın birisi yani hikayedeki aptal kadın dedi diye, bana Hazreti Rabia aptal diyor demişler. Ya ben demiyorum. Yazar, kitabın yazarı diyor ki aptal kadın diyor. Ben ne zaman yoğunlaşsam diyor, ne zaman tam derinleşeceğim kitapta içeriye giriyor ve bir kısım bana saçma sapan şeyler soruyor. Hizmetçiyle arkadaşlar kavga edeceğiniz şöyle bir formül oluşturuyor. Diyor ki ben bu durumda nasıl istifade ederim? Ve romanda hizmetçi kadına bir rol veriyor arkadaşlar. Ve hizmetçi kadın ne zaman içeriye girse bu defa onu eleştirmek yerine onun halini, tavrını, konuşmasını iyice gözlemliyor ve onu romanda mükemmel bir karaktere dönüştürüyor. Bu romanı okuyanlar güzel dostlar, yani köyleşme romanı okuyanlar bilirler ki hizmetçi karakteri olmasa o romanın hiçbir anlamı kalmayacak. Oradaki en önemli karakter hizmetçi karakteri oluyor. Dışarıdan gelen bir etkiyi sen nasıl algılıyorsun, neye dönüştürüyorsun? Eşek üstüne atılan taşları, kumları bir basıma dönüştürdü. Hizmetçiyi yazar romandan bir karaktere dönüştürdü. Mesela bize gelen saldırıları, problemleri biz dönüştürebiliyor muyuz? Bizde o güç var mı? Ya da o şekilde bakıyor muyuz? Ya ben bunu nasıl artıya dönüştürürüm? Artıya dönüştürme tarafına bakmadığımız zaman güzel dostlar, ondan şikayetçi olup devamlı bir problem var, devamlı böyle olumsuz bir dünyada geziyor olabiliriz. Buda'nın Beyni kitabında yazar diyor ki bizim hayatımızda daima bize iki ok gelir. Birinci ok dışarıdan gelen olumsuz şeydir. İkinci ok onun sana verdiğin anlam. Sen onu nasıl etiketlendirdin? Yani diyelim ki diyor sen odanda yürürken ayağın masanın ayağına çarptı. Birinci ok diyor ayağının oraya çarpması. İkinci ok senin ona verdiğin anlam. Ya da diyor sen işten geldin ki çocuklar evi dağıtmış. Evi dağıtmış. Bu birinci ok. İkinci ok senin buna verdiğin anlam. Hayatın tamamı böyledir güzel dostlar. Daima bizim güzelliğimize bir şeyler gelir ve biz onu nasıl etiketlendiriyoruz? Biz onu nasıl tanımlıyoruz? Bizim tanımımıza göre o faydaya ya da zarara dönüşür. Bendeki kabiliyetleri sendeki kabiliyetleri kullanabiliyor musun? İnançlarını, bilinçaltını, karakterini, kişiliğini kullanabiliyor musun? Mesele onları kullanabilip bize gelen olumsuzlukları dönüştürebilmek. Sen acıyı bal eğleyebiliyor musun? Bunu dönüştürebiliyor musun? Bunu kullanabiliyor musun? Mesele kullanmamak. Kullanmadığın zaman ne ışık bir işe yarar, ne kabiliyetlerin, yeteneklerin bir işe yarar, ne de acılar ya da tatlılar hiçbir işe yaramaz. Kullanmadığın zaman nefes de işe yaramaz, güneş de işe yaramaz. Bir gün güzel dostlar, bir sabun imalatı yapan bir tüccarla bir bilge yolda yürüyorlar. Yolda yürürken tüccar diyor ki bilgeye, size bir soru sorabilir miyim? Bilge diyor ki elbette sorabilirsin. Ya diyor ben çok merak ederim. Bu din ne işe yarıyor? Yıllardır ilk insandan bugüne din var ama savaşlar devam ediyor. Kötü insanlar her yerde var. Ahlaksızlar her yerde var. Din ne işe yarıyor? Bilge güzel dostlar hemen cevap vermiyor. Çünkü bilgeler cevabı ne zaman vermesi gerektiğini de bilir. Hemen cevap vermiyor ve sokakta yürümeye devam ediyorlar tüccarla. Ve karşısına kirli, pasaklı bir çocuk çıkıyor. Bu çocuğu görünce bilge diyor ki sabun tüccarına, ya diyor bu sabunlar ne için var? Yıllardır sabunlar üretiliyor. Her yerde de sabunlar satılıyor. Her yerde sabun da var. Ama insanlar halen kirliler, halen pisler. Bu sabun ne işe yarar? Tüccar diyor ki ya efendim diyor komik olmayın. Sabunu kullanmadıktan sonra nasıl temiz kalabilecekler? İşte bilge de diyor ki güzel dostlar, dini kullanmazsan nasıl ahlaklı olacaklar? Dini kullanmazsa insanlar nasıl cömert olacaklar, ahlaklı olacaklar? Nasıl üst insan olacaklar? Önemli olan kullanmak. İşte güzel dostlar, bizim için de gerekli olan şey bu. Bize kum atılıyor olabilir, biz onu kullanabiliyor muyuz? Yeteneklerimiz var, kullanabiliyor muyuz? İnançlarımız var, bilinçaltımız var, zihnimiz var, kalbimiz var, beynimiz var, aklımız var. Kullanabiliyor muyuz? Bütün mesele onu kullanabiliyor muyuz orada? Biliyorsun her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Biliyorsun her geceyle beraber bir gündüz vardır. Zorluk geldiği sırada bizim şunu diyebilmemiz lazım. Acaba bu zorlukla beraber gelen kolaylık nerede? Hangisi kolaylık? Karanlık, gece, ben yıldız mıyım yoksa karanlık var diye ağlıyor muyum? Kendimi kahramana mı dönüştürüyorum yoksa kurbana mı dönüştürüyorum? Hayat sana ait. İster kurban rolüne girersin, ister kahraman rolüne girersin. Ya diyelim ki bir yerde bir deprem oldu. Sen de o depremdeydin. Pek çok kişi o depremdeydi diyelim ki. Deprem oldu. Sen deprem oldu deyip ah edip vah edip ağlıyor musun? Yoksa deprem oldu, benim yetişmem gereken birileri var diyor musun? O deprem oldu deyip ya ben kurban oldum diye kurban rolüne mi giriyorsun yoksa kahramanlığa mı soyunuyorsun? Hayat daima bize kahraman olmak için fırsatlar verir güzel dostlar. Hayat daima bize acıyı bala dönüştürmek için fırsatlar verir. Hayatın kendi doğasında bu var değil mi? Eşek aklını kullanarak o kumları dökmüyor.
Doğaliyette bu var zaten. Seni yükseltir doğaliyet devamlı. Kitabın yazarı hizmetçiyi orada bir karaktere dönüştürüyor. Sana gelen okları sen onu neyle etiketliyorsun ve sabunu kullanıyor musun? Ya mesele temiz olmak için sabunu kullanmak. Mesele bugüne kadar bize gelen her şeyi kullanmak. Başımıza her ne geliyorsa güzel dostlar. Karşımıza her ne çıkıyorsa bizim güzelliğimiz içindir. Her şey senin güzelliğin için geliyor. Sır basit. Silkelen ve bir adım at. Yani bir an önce sonuca varmak zorunda değiliz. Sadece bir adım. Hafiften silkelen ve bir adım at. Sır basit. Silkelenir ve bir adım atarsan acıyı bala dönüştürmüş olursun. Güzel dostum, sen de böyle sana gelen acılara sığınmak yerine, sana gelen acılardan böyle mazeret üretmek, onlara sığınmak yerine, onları ayağın altına aldığın için, silkelenip bir adım attığın için seni tebrik ediyorum. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğin için lütfen sana saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile kal.